Merhabalar, bugün sizlerle transplantasyon tıbbının en ilgi çekici ve bir o kadar da karmaşık konularından birini, graft versus host hastalığını mercek altına alacağız. Bu durum adeta vücudun kendi içinde yaşadığı bir immünolojik iç savaş. Nakledilen dokunun içinde bulunduğu yeni bedene karşı başlattığı bu amansız mücadeleyi gelin şimdi hep birlikte adım adım aydınlatalım. Evet, konunun en temel tanımıyla başlayalım. Graft versus host hastalığı, yani kısaca GVH, nakledilen, yani size bağışlanan hücrelerin yerleştikleri yeni bedeni, yani sizi, yabancı olarak görmesi ve ona saldırması demek. Bakın, burası çok önemli. Genelde aklımıza ne gelir? Vücut yeni organı reddeder, değil mi? Burada tam tersi bir durum var. Saldıran taraf vücudun kendisi değil, yeni gelen hücreler. Bu temel ayrımı anladığımız an, konunun geri kalanını çözmek çok daha kolay olacak. İşte bu slide, az önce bahsettiğim o zıtlığı mükemmel bir şekilde özetliyor. GVH, aslında hepimizin aşina olduğu organ reddi kavramının tam bir ayna yansıması. Solda gördüğünüz doku reddinde, alıcının vücudu, yani host, kendisine nakledilen yeni organı, yani graft'ı istemiyor ve ona saldırıyor. Sağda ise durum tam tersi. Bu kez nakledilen doku, yani graft, içinde bulunduğu yeni vücudu, yani host'u reddediyor ve savaşı o başlatıyor. Bu iki yönlü saldırı mekanizmasını ayırt etmek, konuyu anlamanın gerçekten de anahtarı. Peki bu immünolojik iç savaşın fitilini ateşleyen şey ne? Fırtına tam olarak nasıl başlıyor? Gelin şimdi bu hastalığın perde arkasındaki mekanizmalara, yani patofizyolojisine daha yakından bakalım. Bir GVHH vakasının ortaya çıkabilmesi için olmazsa olmaz 3 koşul var ve bu üçünün de aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi, nakledilen dokunun içinde savaşı başlatacak askerler, yani aktif bağışıklık T hücreleri bulunmalı. İkincisi, alıcının kendi savunma sistemi, yani bağışıklığı zayıflatılmış, baskılanmış olmalı ki bu yeni gelen orduya karşı koyamasın. Ve üçüncüsü, en önemlilerinden biri, donör ile alıcı arasında genetik bir kimlik uyuşmazlığı, yani HLA farklılıkları olmalı. Bu üç şart bir araya geldiğinde savaşın başlaması için mükemmel bir ortam hazırlanmış olur. Saldırı iki temel aşamada gerçekleşiyor. Her şey hazırlık aşamasıyla başlıyor. Nakil öncesinde alıcıya uygulanan yoğun kemoterapi ya da radyoterapi sadece kanser hücrelerini yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda vücudun kendi dokularına da hasar veriyor. Bu hasar, ortama bir sürü iltihabi alarm sinyali yayılmasına neden oluyor. İşte bu noktada vücut, slayttaki benzetmede olduğu gibi adeta yangına hazır bir kuru odun yığınına dönüşüyor. İkinci aşama olan aktivasyonda ise bu hazır ortama gelen donör T hücreleri hem alıcının hücrelerini yabancı olarak tanıyor hem de ortamdaki bu alarm sinyallerini alarak tam güçle saldırıya geçiyor. Bu saldırıyı yürüten ordunun içinde de bir iş bölümü var. CD4T hücrelerini ordunun generalleri gibi düşünebilirsiniz. Onlar doğrudan savaşmazlar ama savaşı yönetirler. Ortama sitokin fırtınası denilen devasa bir iltihap sinyali yayarak tüm savaş mekanizmasını organize ederler. CD8T hücreleri ise sahadaki askerlerdir. Generallerden gelen emirlerle harekete geçer, alıcının hücrelerine doğrudan saldırır ve onları yok ederler. Yani biri planı yapıyor, diğeri uyguluyor. Peki bu savaş en çok nerelerde yaşanıyor? Genellikle 3 ana cephe var. Cilt, karaciğer ve gastrointestinal sistem, yani sindirim sistemimiz. İyi de neden özellikle bu organlar? Çünkü bu dokuların hücre yüzeylerinde onların genetik kimlik kartı olan MC molekülleri çok yoğun bir şekilde bulunur. Bu da onları yabancıyı arayan T hücreleri için çok daha belirgin hedefler haline getirir. Aynı zamanda bu dokular iltihabi süreçlere karşı doğaları gereği çok daha hassastır. Bu yüzden savaşın en şiddetli geçtiği yerler genellikle bu üç organdır. Şimdi bu savaşın iki farklı yüzünü, yani hastalığın akut ve kronik formlarını karşılaştıracağız. Göreceksiniz ki bu ayrım sadece bir zaman çizelgesinden ibaret değil. Altında yatan mekanizmalar, yani savaşın stratejisi tamamen farklı. Akla ilk gelen soru genelde bu oluyor. Akut ve kronik GVHH arasındaki tek fark, birinin nakilden sonraki ilk 100 gün içinde, diğerinin ise daha sonra ortaya çıkması mı? Bu çok yaygın bir yanılgı. Gelin cevabın neden bundan çok daha fazlası olduğunu görelim. İşte bu tablo, iki savaş arasındaki o derin farkı gözler önüne seriyor. Akut GVH adeta ani, alevli bir taarruz. T hücreleri doğrudan dokulara saldırıyor ve sonuçları çok hızlı ortaya çıkıyor.
yaygın deri döküntüleri, şiddetli ishal, karaciğer hasarına bağlı sarılık. Kronik GVH'ye geçtiğimizde ise savaşın karakteri tamamen değişiyor. Bu artık sıcak bir çatışma değil, daha çok yavaş, sinsi ve yara izi bırakan bir kuşatma. Burada mekanizma fibrozis, yani organlarda nedbe dokusu oluşturarak onları sertleştirmek üzerine kurulu. Ciltte sertleşme, ağız ve göz kuruluğu, akciğerlerin esnekliğini yitirmesi gibi bulgular daha çok otoimmün hastalıklara benzer. Yani özetle biri ani bir baskınken diğeri uzun vadeli bir yıpratma savaşı. Şimdi anlatacağımız şey hikayenin en şaşırtıcı ve en ilginç kısmı. Bu kadar yıkıcı, bu kadar tehlikeli bir sürecin aynı zamanda iyi bir tarafı olabilir mi? Bu soru kulağa tuhaf gelse de cevabı evet. İşte bu kışkırtıcı soru bizi GVHH'ın en önemli paradokslarından birine, yani graft vs. lösemi etkisine götürüyor. Graft vs. lösemi ya da GVL etkisi tam olarak şu anlama geliyor. Alıcının sağlıklı dokularına saldıran o savaşçı doner T hücreleri var ya, işte onlar aynı zamanda vücutta saklanmış olabilecek kanser hücrelerini, özellikle de lösemi hücrelerini de yabancı olarak tanıyor ve onları da yok ediyor. Aslında bu kemik iliği naklinin lösemi tedavisinde bu kadar etkili olmasının arkasındaki en temel mekanizmalardan biri. Yani GVH'ye neden olan hücreler aynı zamanda kanseri de tedavi ediyor. İşte bu yüzden GVL etkisi iki ucu keskin bir kılıca benzetilir. Bir ucuyla kanseri kesip atarken diğer ucuyla vücudun sağlıklı dokularına zarar vererek GVH'ye yol açabilir. İşte bu inanılmaz paradoks, tedaviyi yöneten hekimlerin de karşılaştığı en büyük zorluk. Bu hassas dengeyi kurabilmek her şey demek. Peki, madem durum bu kadar hassas, doktorlar bu tehlikeli dengeyi nasıl sağlıyor? Bu iç savaşı nasıl kontrol altına alıyorlar? Şimdi tedavi stratejilerine, yani ateşkese giden yollara odaklanalım. Tedavideki nihai amaç aslında çok net ve zarif bir dengeye dayanıyor. Vücuda zarar veren T hücresi aktivasyonunu azaltmak, ama bunu yaparken kanserle savaşan o faydalı GVL etkisini tamamen yok etmemek. Yani kılıcın yanlış tarafını köreltirken doğru tarafının keskin kalmasını sağlamak. Bu dengeyi sağlamak için kullanılan bir immünsüpresif cephanelik var. Örneğin tacrolimus gibi kalsinurin inhibitörleri T hücrelerinin aktivasyon sinyalini doğrudan keser. Metotreksat gibi antimetabolitler bu hücrelerin çoğalmasını, yani ordunun sayısını arttırmasını engeller. Steroidler ise daha genel bir etkiyle savaşın şiddetini, yani ortama salınan iltihabi sitokinlerin üretimini baskılar. Bir de önleyici bir strateji var ki bu da çok önemli. Buna T hücre depresyonu diyoruz. Buradaki mantık savaşı daha başlamadan zayıflatmak. Yani donörden alınan graft alıcıya verilmeden önce içindeki T hücrelerinin bir kısmı laboratuvarda temizlenir. Böylece alıcının vücuduna en başından daha küçük ve daha az saldırgan bir ordu girmiş olur. Evet, bu oldukça detaylı ve karmaşık konuyu artık toparlama zamanı geldi. Gelin öğrendiğimiz en temel, en kilit noktaları son bir kez özetleyelim. İşte aklınızda kalması gereken 4 ana başlık. 1. GVVH'de saldıran taraf alıcı değil, donördür. 2. Akut form, ani ve alevli bir savaştır. 3. Kronik form, yavaş ilerleyen ve yara izi bırakan bir kuşatmadır. Ve 4. Belki de en önemlisi, bu tehlikeli savaşın kanserli yenen Graft vs. Lösemi adında kahraman bir yüzü vardır. Bu 4 noktayı anladığınızda konunun özünü de tamamen kavramış olursunuz. Ve bugünkü analizimizi transplantasyon tıbbının kalbinde yatan o büyük soruyla, o büyük ikilemle bitirelim. Yeni ve güçlü bir bağışıklık sisteminin kanserle savaşma gücünü, onun aynı zamanda kendi bedenimize savaş ilan etmesine izin vermeden nasıl kullanabiliriz? İşte bu soru, modern tıbbın en büyük meydan okumalarından birini özetliyor. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.